Boy uzatma ameliyatı kaç yaşında yapılır? Ameliyat öncesi sağlık durumu nasıl olmalı? Boy uzatma ameliyatları kozmetik olarak yapılacaksa eğer büyüme plaklarının kapanmış olmasını istiyoruz. Özellikle 18, erkeklerde 16, bayanlarda da 18 yaşından sonra bu işlemler yapılabilir. Üst sınır aslında çok keskin değil ama 50-60 yaşından sonra yapılması çok tavsiye edilmiyor belli bazı hastalıklar ortaya çıktığı için. Ameliyat öncesi sağlık durumumuzun ideal olanı herhangi bir problemimizin olmaması aslında. Özellikle kemik metabolizmasını etkileyen bazı rahatsızlıkların olmaması bizim tercihimiz. Sigara içilmemesi esas önceliğimiz. Sigara içildiğinde kemikleşme problemi yaşayabiliyoruz ve kaynama problemleri söz konusu olabiliyor. Metabolik veya hormonal bir bozukluğumuzun olmaması da önemli. Çünkü kırılan bir kemiğin tekrar iyileşme potansiyeline sahip olması gerekiyor bu bacağın uzaması için. Böyle bir durum söz konusu olduğunda problemler yaşanabilir. Ameliyatın zorlukları veya komplikasyonları nelerdir? Ameliyat bir kemik ameliyatı olduğu için bir miktar zorluğu, bir miktar problemleri mevcut. Kemik kesilerek uzama işlemi elde ediliyor. Dolayısıyla kemikte bir kaynamama problemi veya bir geç kaynama problemi söz konusu olabiliyor. Kullanılacak olan tekniğe göre değişmekle beraber özellikle fiksatörlerin uygulandığı tekniklerde enfeksiyon riski maalesef olabiliyor. İyi bir yara bakımıyla, iyi bir yakın takiple bunların hepsinin üstesinden gelinebiliyor. Fizik tedavi bu işin olmazsa olmazı. Fizik tedaviyle beraber iyi bir beslenmede kemiğin oluşma dokusu ve eklemlerdeki hareketlerin, eski hareketlerin korunması bu süreci olumlu anlamda katkı sağlamakta. Bacak uzatma ameliyatı ile kaç santim uzayabilirim? Bacak uzatma ameliyatlarında uyluk kemiği dediğimiz dizin üstündeki kemikle kaval kemiği dediğimiz dizin altındaki kemikten uzatma işlemleri yapılabiliyor. Ortalama 6-8 santimetre kadar her bir kemikte uzama elde edilebiliyor. Bir seansta 6-8 santimetre, ikinci bir seansta da totalde 10-15 santimetreye kadar uzama elde edilebiliyor. Tabii bunu belirleyen bağlar, tendonlar ve eklem hareketinin açıklığı. Eğer ki bunlarla ilgili bir problem yaşanmazsa, eklem hareketinde bir kısıtlanma görünmez ise bu kadar bir mesafe 2 seansta elde edilebiliyor 10-15 santimetreye kadar. Yalnız hastanın bağ yapısı, tendon yapısı, eklem hareketlerindeki kısıtlılık uzamayı bize sınırlandırabilir. Ameliyat sonrasında periyodik ilaçlarımı kullanabilir miyim? Ameliyattan sonraki uzama süreci uzun bir süreç. Ortalama 8 cm olarak düşünürsek 3 aylık bir uzama süreci söz konusu. Bu süre zarfında hastanın normal aldığı ilaçları kullanması uygun olacaktır. Ameliyattan sonra günlük hayatıma ne kadar zaman içinde dönebilirim? Ameliyattan sonra hemen ertesi gün ayağa kaldırıp yürütüyoruz hastaları. Bu kullanılan tekniğe göre değişmekle beraber kombine teknikte üzerine tam basarak, diğer teknikte precise tekniğinde kısmi olarak yük vererek yürüteç yardımıyla ertesi gün ayağa kaldırıp günlük aktivitelerini, en azından ev içindeki aktivitelerini yapabilecek seviyede olmalarını bekliyoruz. Tekrar eski sağlığıma dönebilecek miyim diyor mesela. Ertesi gün ayağa kaldırıp yürüttükten sonra süreç uzun bir süreç olduğu için beraberinde bir fizik tedavi desteğiyle beraber hastanın günlük aktivitelerine devam etmesini istiyoruz. Uzama süreci bittikten sonra da rehabilitasyon süreci devam ediyor. Hastanın normal sağlığına, eski sağlığına kavuşması bazen 6-9 ayı bulabiliyor. Uzama süreci 3 ay, sonrasında bir rehabilitasyon süreciyle beraber bir 9 aylık bir süreç ortalama söz konusu olabilir. Bacağımda yara izi kalır mı? Bu soruda tekniğe göre iz bir miktar değişebiliyor. Kombine teknik yapılırsa, eğer fiksatörle uzatma işlemi yapılırsa bir miktar iz söz konusu oluyor. Precise tekniğinde biraz daha kozmetik ve iz avantajı var. Bunda iz çok daha minimal, o vida deliklerinin ve osteotomi dediğimiz deliklerin izleri kadar izler kalabiliyor. Ama hangi teknik yapılırsa yapılsın, sonrasında yapılacak olan minimal cerrahi işlemlerle bu yara izleri, bu skar izleri en minimale indirilebiliyor. Ameliyat sonrası hangi tedavi programları faydalı olur? Ameliyat sonrası uzama süreci dediğimiz gibi uzun bir süreç, bir 2-3 aylık bir süreç ve bu süre zarfında hastanın iyi bir fizik tedavi, iyi bir beslenme, bir diyetisyen desteği, hatta gerektiğinde psikolog desteği almasında
fayda görüyoruz. Bu üçünün özellikle kombine edildiği durumlarda hastanın tedaviden alacağı başarı oranı çok daha maksimuma çıkmaktadır. Ameliyat edilen bacak ameliyat sonrası yeniden kısalır mıyım? Uzamam kalıcı mı olacak? Uzama işlemi bittikten sonra, özellikle kemikleşme elde ettikten sonra zaten o içerideki uzama materyali sonlandırılıp çıkarılabiliyor. Yani oradaki doku dışarıdan konulmuş herhangi bir materyal olmadığı için, sizin kendi kemik dokunuz olduğu için artık o sizin kemiğinizin normal boyu, vücudunuzun normal boyu oluyor ve herhangi bir kısalma söz konusu olmamakta. Bacaklarımı uzatacağım, diğer yerler kısa kalır mı? Kol gövde oranım bozulur mu? Evet, uzama işlemi bacaklardan yapıldığı için bu soru gündeme geliyor haklı olarak. Ancak şunu söylemek gerekir, gövde ve bacak belli bir orana sahip zaten. Belli bir uzama sağlanana kadar bu oran bozulmuyor. Özellikle de bacakları uzun olan insanların normal aynı boyda olan iki insanı karşılaştırdığımızda bacağı uzun olan kişi normal kişiden biraz daha görsel olarak uzun görünebilir. Bu aslında bir avantaj sağlıyor kişiye. O yüzden oranı bozmayacak şekilde bu bahsettiğimiz 8-10 cm, 15 cm bu oranı erişkin bir insanda ciddi anlamda bozmamakla beraber daha uzun bile gösterebilir. Hangi kemiklerde uzama sağlanabiliyor? Sadece bacak kemiği değil, kol, hatta ayak tarak kemiklerinde bile uzatma işlemleri yapılabiliyor. Kol kemiği gövdeye göre kısa kalırsa eğer, o bölgeden de uzatma işlemi yapılıp belli bir seviyeye kadar uzatma yapılabilir. Ayak tarak kemiklerinde de özellikle doğuştan olan bazı kısalık problemlerinde kozmetik problemlere sebep olacağı için uzatma işlemi yapılabilir. Umarım merak ettiklerinizi cevaplandırmışızdır. Ancak bizim aklımıza gelmeyen soruları da siz iletebilirseniz bize, bunlar üzerinden de tekrar size bilgi vermek isteriz. Sizlere sağlıklı ve güzel günler diliyorum.